sadece alt kesim değil, üst kesim, zengin kesim bile benzin bulamadığı, marketlerde yiyeceklerin, içeceklerin kalmadığı bir dönemi yaşadılar. Aman dayı, kafamıza gözümüze gelecek, aman. Hop hop hop. Allah, tutmasam geliyordu. Az önce abimiz bize 2 tane 100'e verdi. Burada 1 kilosunu 100'e veriyor. Nasıl kazıklanmışız. Karpuzu kardeşim ne güzel dilimlemiş burada. Türkiye. Yes. Perfect. Gel vatandaş. Gel vatandaş gel. Dondurma tabii nasıl olduğu bilinmiyor. Bunu yersek ölme ihtimalimiz var mı bilmiyorum. Hastalık kapma ihtimalimiz çok yüksek. Renkli, canlı paralarıyla ünlü olan Sri Lanka'nın başkenti Colombo'dan herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sri Lanka serisinin 2. bölümünü izlemektesiniz. Biz şu an Sri Lanka'nın muhteşem şehri olan Colombo'dayız. Elimizde de gördüğünüz gibi Sri Lanka rupileri var. Bizim bu para inanılmaz hoşumuza gitti ya. O kadar güzel ki. Baksana renklere ya. Bu bölümde abi sizlerle birlikte Sri Lanka'yı keşfedeceğiz. Sri Lanka'nın başkenti Colombo'yu keşfedeceğiz. Hava çok güzel şu anda. Hava muhteşem. Baksana abi ya, Sri Lanka göründüğü gibi miymiş? Beni şaşırttı. Gökdelenler falan inanılmaz fazla var. Bir önceki bölümde abi böyle geliş sürecimizi falan anlattık size, gösterdik. Geldik buraya, şehri biraz keşfettik. Yeşil cennetiyle, çay tarlalarıyla, muhteşem doğasıyla adeta bir cennet konumunda abi. Çok da güzel ünlü plajları var. Burası Colombo'nun tam merkezi, port denilen kısımdayız. Burada denize çok girilmiyor çünkü çok fazla dalgalar mevcut. Ülkenin kuzeyinde daha çok inanılmaz böyle denize girebileceğiniz, balıklarla yüzebileceğiniz, karettalarla birlikte yüzebileceğiniz çok güzel alanlar mevcut. Biz de kuzeydeki işlerimizi halledip güneye doğru, aşağı doğru ineceğiz. Meşhur biliyorsunuz ki buranın mavi treni var. Kendi Ella treni. Ona bineceğiz. Onu çok merak ediyorum ben. Böyle fotoğraflarda falan görüyorum. Çok güzel çıkıyor herkes. Biz de bir çekiliriz herhalde. Evet. Bulunduğumuz bölge Galle Green Face bölgesi abi. Bu bölgede genellikle sokak satışlarının olduğu, insanların yürüyüş yaptığı, uçurtmaların uçurulduğu bir bölgeymiş. Burada görüyorsunuz zaten gökdelenler falan da mevcut. Aslında Sri Lanka'nın 2 yüzü var abi. Bir bu yüzü var, gökdelenlerin olduğu tarafı, bir de arka sokakları var. Biz her şekilde size Sri Lanka'yı göstermeye çalışacağız. Baksana, şurada bir şey gördüm. Burada nasıl ya? su alabiliyorsun. Ha, çeşmeler var. Aynen. Buradan insanlar suyunu dolduruyor. Ama tabii ki dışarıdan, Asya ülkelerinde dışarıdan çok fazla içmeyi tercih etmiyoruz. Kapalı su tüketmeyi daha çok tercih ediyoruz. Evet. Ne olur ne olmaz. Problem olmasın. Burada da yakışıklı abilerimiz fotoğraf çekiliyor. Perfect bro. Hello. How are you? Fine. Fine. What's your name? Animal. Animal. Nice to meet you. See you. Goodbye. Bu bölge daha çok böyle yerel halkın da, turistin de yürüyüş yaptığı, işte çocukların eğlenebileceği alanlar. Yukarı tarafta daha çok böyle sokak lezzetlerinin olduğu tezgahlar mevcut. Burada ufak ufak dükkanlar mevcut. Buradan işte çerezlikti, suydu falan, o tarz bir şeyler alabiliyorsunuz. Genelde hepsi akşamları açık oluyor. Evet, şu saatlerde çok açık yer yok. Çok fazla insan mevcut değil. Evet. Biz bir keresinde bir akşam geldik buraya. Vıcık vıcık kalabalıktı burası. Bu bölge Colombo'nun port bölgesi oluyor abi. Şurası zaten liman, görüyorsunuz ilerisi. Şimdi bu videoda size Müslüman mahallesini göstereceğiz. Sri Lanka'da yaşayan Müslümanları göstereceğiz. Sri Lanka'nın meşhur bir camisi var burada. İsmini tam unuttum şu an. Buraya yazıyorum.
O camiye doğru gidiş yapacağız birazdan. Size burada videonun açılışını yapmak istedik. Çünkü burası hakkında bilgileri size sunmak istedik. Abi Sri Lanka çay tarlalarıyla ünlü bir ülke biliyorsunuz. Hatta şöyle bir durum mevcut. 1978 yılından önce ülkenin adı Seylan'mış. Çayın adı değil mi şu anda Seylan? Şu an dünya çapında meşhur olan çayların adı Seylan. Seylan. Ülkenin de 1972'den önceki adı Seylan'mış. 1972'de bağımsızlığını kazanınca Sri Lanka olarak ismini değiştirmiş. Sri Lanka'nın anlamı ise ihtişamlı ada anlamına geliyormuş abi. Çünkü gerçekten ihtişamlı diyebiliriz. Buranın meşhur mavi trenleri var. Hepsine bineceğiz. Kargaları meşhur. Çok fazla karga var ya. Bak nasibini almış, uçtu gitti. Tabii bu bölgede denize girmek yasak değil de bu bölgede çok fazla tercih edilmiyor. Denize ülkenin güney taraflarında daha çok giriyorlar. Çünkü ülkenin güneyi gerçekten muazzam sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla. Çünkü şu an biz o tarafa daha inmedik. Kuzeyde böyle birkaç görmek istediğimiz yer var. Özellikle Sigirya, ilk insan Hazreti Adem'in ayak bastığı tepe olarak biliniyor. Oralara falan gideceğiz. Önce kuzeyi bitirip sonra güneye doğru inmeye çalışacağız. Bu ülke mavi balinaların evi olarak geçiyor. Bu ne demek? Dünyanın en büyük canlısı olan mavi balinaları doğal ortamında görme fırsatı yakalıyor abi sana. Burası. Abim de burada bir şeyler satıyor. Hello. İnsanlar şemsiyelerle dolaşıyor çünkü gerçekten çok fazla sıcak. Arkadaşlar. Öğle saatlerinde özellikle Güneş direkt yakıyor. Fatma da kendini korumaya aldı. Yani ben yüzümü korumam lazım. Benim yüzüm çok hassas. Direkt çok acıyor çünkü. Böyle bir önlem aldım. Artık videolarda böyle görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Bir önceki videoda size Sri Lanka rupisinin tanıtımını yapmıştık arkadaşlar. Sri Lanka rupisi bizim inanılmaz hoşumuza gitti. Çünkü çok böyle rengarenk, dünyanın en renkli para birimine sahip olan ülke diyebiliriz belki de. Çünkü önünde ayrı fotoğraflar var, arkada ayrı fotoğraflar var. Her biri ayrı rengarenk. Hayvan çok hoşumuza figürleri gitti. var. Evet. Özellikle kuş var. Kuş, kelebek, kuş türleri evet. çok fazla var. Burası İngiliz sömürüsü, Hollanda sömürüsü ve Portekiz sömürüsü altında kalmış bir ada ülkesi zamanında. İngiliz sömürüsünün etkisi büyük. Trafik soldan akıyor. Artı direksiyonlar sağ tarafta. Bakın şurada Hilton Oteli de görebiliyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim, ne yazık ki üzülerek belirtiyorum ki burada biz yemek konusunda gerçekten sorun yaşıyoruz. Ve bence bir şey diyeyim mi? Bunu söylemek istemezdim ama Hindistan'dan daha kötü. Evet, Hindistan'da en azından hani uygundu, yiyebiliyorduk. Burada mesela bakın şurası Vangalle Face AVM. Buranın içinde burger var. Biz genelde burger, Subway tarzı şey tüketmeye çalışıyoruz. Sağlıksız, evet farkındayız fakat geldiğimiz yerlerde kötü koşullarda yiyip mideyi bozmaktansa yani o tarz yemeği daha çok tercih ediyoruz. Az yemeğe dikkat ediyoruz özellikle. Ve şöyle bir durum var. Sri Lanka özellikle çok fazla acıyı seven bir ülke. Hindistan'dan da acıyı fazla. Hindistan'dan da fazla evet. Evet. Çünkü Hindistan'da ben bu kadar görmemiştim. Hintliler biraz daha baharatı seviyorlar. Daha fazla baharat. Aynen. Acı zaten var da Burası bunlar tamamen acı. acı. Acı ve baharat aslında. Evet, ikisi de var. Birbirlerinden böyle etkilenmiş diyebiliriz. Özellikle Sri Lanka Hindistan'dan çok fazla etkilenmiş. Çünkü Hindistan haritadan baktığınızda Hindistan'ın alt tarafında Hindistan'ın gözyaşı olarak nitelendiriliyor. Evet. Bu bakımdan etkilenmesi de kaçınılmaz yani. Yani adamlar abartmıyorum meyvelere bile acı koyuyorlar yani. Hani meyve almaya bile biz çekiniyoruz yani. Çünkü benim mide biraz hassas. Acı yediğimde direkt sıkıntı oluyor bende. Fatma'nın biraz metabolizması biraz hassas. O da sıkıntı yaşıyor. Mide bulantısı yapıyor bende Evet. de. O kötü oluyor. İşte kusma oluyor ondan sonra. O yüzden geldiğimizden beri inanın çok bir şey yemedik. 5 gün oldu. Sadece bir öğün yiyoruz Evet. diyebiliriz. O da işte doyalım, midemiz aç, boş kalmasın diye yiyoruz. Artık idare edeceğiz bir şekilde. İnanın sokak lezzetlerini denemek istiyoruz. Bak hatta şuralarda illaki vardır. Kokudan, Bak şurada ya var. burada da sokak çok şey satıcısı. var. Balık. Oraya doğru gidelim. Her şey balık yapıyor. Her şey balıklı burada. İnanın istiyoruz ama kaldırmıyor ya. O koku ne bileyim o olmuyor yani. Gerçekten olmuyor. Hatta birçok arkadaşım
Burayla ilgili şey dedi, hani biz dedi yemek konusunda gerçekten burada dedi sıkıntı yaşadık. Gelenlerin de çoğu arkadaşlar midesi zaten bozulmuş yani aslında. Evet. Hani biz değiliz. Asya kültüründe genellikle öyle Evet, oluyor evet. ya. Aşırı baharatlı oluyor, aşırı acı oluyor. Bu ister istemez bizim alışık olmadığımız bir durum olduğu için ister istemez midemizi Yani biz aşırı direkt yağı- bozuyor. Bakın mesela şöyle bir tezgah ileride abimiz ne satıyor olabilir sizce? Çoğu balık ürünüdür. Net. Şu arkadaki hamur işi galiba. Onun üstüne Balık koymuş. karidesi koymuş, yapıştırmış. Şu da bizim pişi gibi değil mi? Şu gibi potato. No fish. potato. Fish mi? Veggie. He. Çok yağlı duruyor. Burada da rotiler mevcut. Dediğim gibi abi bu şekilde çok fazla balık ürünleri kullanılıyor ve çok da acı oluyor. Şurası parlamento binası gördüğünüz üzere. Kocaman. Burası hakkında şöyle bir bilgi var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama dünyanın en çok resmi tatile sahip olan ülkesiymiş burası. Çünkü burada hem Budistler hem Müslümanlar hem Hristiyanlar O yüzden. aynı anda yaşıyor ve hepsinin farklı bayramları olduğu için birbirlerine saygı ve hoşgörü göstererek kutlanıyor. Çok güzel. Çok güzel bir şey ya. Birbirlerine saygı ve hoşgörüyle bu şekilde yaşamaları. Ve Sri Lanka insanı gerçekten inanılmaz güler yüzlü. Yani kime böyle selam versen, kimin böyle gözünün içine baksan, bir göz teması kursan Evet, çok hemen böyle seninle bir gülümsüyor, konuşmaya çalışıyor. Çok çok hoşumuza gitti yani. Özellikle Hindistan'dan sonra burası Evet, evet. bizim bayağı bir hoşumuza gitti. Sıcak ülke olduğu için insanlar da sıcakkanlı diye düşünüyorum. Evet. Sri Lanka ekonomisi duymuşsunuzdur arkadaşlar. 3-4 sene önce iflas etme eşiğine geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti. Yeni kurulan mevcut sistemle tekrardan toparlanma çalışmalarına girdiler. Buradaki insanlar sadece alt kesim değil, üst kesim, zengin kesim bile benzin bulamadığı, marketlerde yiyeceklerin, içeceklerin kalmadığı bir dönemi yaşadılar. Bundan sadece 2-3 yıl önce, yani yakın dönemde. Çok yakın. Ama hala izleri devam ediyor. Çünkü biz burger yedik. Normalde burger bu kadar pahalı olmaması lazım. Ama burger inanılmaz pahalıydı mesela. Farklı şeylere Türkiye'den de bakıyoruz. pahalıydı sanki değil mi? Evet, Türkiye'den de pahalı. TL ile gelinip gezilebilir mi konusunda TL ile gezebilirsin abi burada. Rahat bir şekilde tatil yaparsın. Havalimanı Colombo'nun biraz dışında kalıyor. Buraya geldiğinizde bence havalimanı tarafında konaklayın. Çünkü şehir genellikle çok pahalı. O zaman hadi gidelim Müslümanların Sri Lanka'daki hayatını görelim. Size hayat kurtaran bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Reklam değil, tamamen öneri. Buraya geldiğinizde Pikmi uygulamasını indirin. Pikmi uygulamasından tuk tuk, motor, araba, minivan her şekilde çağırabiliyorsunuz. İstiyorsanız şu otobüslerle de gidebilirsiniz. Bunlar inanılmaz sarsıcı ve midenizi bunaltabilir. Bu abiler çok hızlı kullanıyor ve ani frenler çok var. Böyle sanki sanırsın taksi kullanıyor. Sri Lanka'nın hızlı ve öfkelileri diyebiliriz. Yemin ederim midem alt üst oldu bir kere. Birkaç kere bindik. Çok kötü oldum yani. Biz genelde tuk tuk tercih ediyoruz. 357 rupiye bizi 2-3 kilometre götürecek. Yaklaşık olarak 46 TL'ye 2-3 kilometre gitmiş olacağız. Düşünsene bak, İstanbul'da indi bindi bile 100 küsür lira bir şey. Burada bedava yani ulaşım. Ulaşımın uygun olması çok önemli ya Evet. arkadaşlar. Konaklama ve ulaşım ikisi çok önemli. Konaklamanın da uygun olması gerekiyor. Evet. Yani bu bölge konaklama için biraz yüksek kalıyor. Aynen. Fakat içeri bölgelere girince, diğer taraflara, güneye doğru indikçe konaklama fiyatları da düşüyor. Yani 500 liraya çift kişi bir odada kalabiliyorsunuz mesela. Tuttuğumuz geldi. Hadi bakalım. Sür baba, sür. Gidelim. Bazıları çok güzel ya içi. Değil mi? Kendilerine göre dizayn ediyorlar, süslüyorlar içlerini. Çok temiz. Çok Sri Lanka'dakiler gerçekten, baksana ses sistemi kurmuş sistemi arkaya. koymuş. Vay be, abim benim. Volüm açma, çok telif yemeyelim. Hadi Müslüman Mahallesi'nde görüşürüz. Colombo'nun kalbinde, Pettah semtinde yükselen kırmızı beyaz tuğlalı sıra dışı bir cami. Mimarisi çok farklı, çok değişik dizayn edilmiş.
Halk arasında Red Mosque olarak geçiyormuş. Kırmızı Cami olarak geçiyormuş. Cami-ul Alfar 1908 yılında yapımına başlanmış. 1909 yılında da yapımı tamamlanmış. Zaten direkt ön cephesinde 1908 yazısını görebiliyorsunuz. Güney Hindistan'dan gelen Müslüman tüccarlar tarafından inşa edilmiş abi bu cami. Amaç o dönem denizden gelen Müslüman tüccarlar için hem ibadet yeri hem de buluşma noktası olarak kullanılıyormuş burası. Şeker çubuklarını andırıyor. Çok farklı bir mimarisi var. Çok güzel yapılmış bunlar. Hani böyle... Ha? That side on the mosque, very beautiful. Okay, thank you. Aynı anda yaklaşık 10.000 kişinin ibadet ettiği bir camiymiş. Hadi içine girip içine bakalım. Şey verirler mi acaba? Verirler. İçine girip içine bakalım. Önünde ayakları şişmiş bir abimiz ya. Kalaşlar. Çok kötü olmuş. Thank you bro. No money, don't worry. Bak buradan böyle atıştırmalık alabilirsin. Bu yumurtalı, bu tavuklu, şu balıklı. Balığı her şeyde kullanıyor bunlar ya. Acıdır eminim. Bu arada bu girişten giremiyormuşuz. 3. girişten gireceğiz. 3. giriş de arka taraftaymış. Oraya doğru gidiyoruz. Taşımacılıkta şu aracı çok kullanılıyor. Burası Müslüman mahalle. Bakın burada kokular var, fesler var, Hi bro, you want coffee? Why? misvak çubuğu var. Thank you. Where is entry? Entry? What time? What time? 22 minutes wait. Huh? Sit down. 4:30. 4:30. I'm Muslim. So you can visit now? Oh, you can wait there. Yeah, you can 20 minutes wait there. 20 minutes. 20 minutes here. Abi bir oraya bir buraya anlamadım ya. Gir bakalım, girdik. Biz geldik. So you can go the gate number 4. Yeah, there is prayer room. So you can go here. Erkekler burası, kadınlar yukarısı diyor herhalde. Okey. Şöyle bir şey verecek herhalde bana. Ben onu giyeceğim. Çünkü benim altımda bir şort var. Şortla giyilmiyor. Kolunu koy. So you can go the straight, turn to left side. Then same mosque, there is prayer room. Kadınlar diğer tarafta. So you Önce can sen just- gir çek, sonra o tarafa gidelim, ben gireyim. Tamam. Karışıklık olmasın. Tulum gibi bir şey herhalde değil mi bu? Now it's washed. Ferace gibi. Now it's washed. Oh, güzel. Kokusu güzel. Şunu ben bir geçireyim üstüme abi. Şunu şöyle şuraya bırakalım. Nasıl geçiriyoruz? Böyle, come. You can remove shoe. Why? Give. No, microphone. Give just here. Yes. Okay. Here. Now. Ben gidiyorum. This here. Okay. Abi girişimizi yaptık. Böyle bir şey verdiler bana. Böyle giriyoruz. Burası bak abdest alma yeri. Buradan yukarı doğru çıkıyorsun. Burada insanlar ibadet ediyor. Nereden çıkayım anlamadım ki. Bayağı da büyük alan. Suda abdest alıyorlar. Burası da bir namaz bölgesi. Aynı anda 10.000 kişinin ibadet ettiği bir alan burası. İnanılmaz temiz değil mi ya? Şurası kapalı. Şöyle gidelim. Kadınlar başörtü takmalı abi girerken. Erkekler de bu şekilde benim gibi giyinmeli. Minarenin çevresinde saatler yer alıyor.
Böylece herkes hangi yönde olursa olsun saatin kaç olduğunu görebiliyor. Bu saatler ilk yapıldığı 1909 yılından beri caminin önemli sembollerinden biriymiş. Saatler sadece estetik değil, aynı zamanda namaz vakitlerini hatırlatmak için de kullanılıyor. Saatler halen çalışıyor. Birisi, yanlış hatırlamıyorsam, farklı bir yerden gelmişlerdi. Onu şu an net hatırlamıyorum. Onu öğrenip ben buraya yazacağım. Baksana, camlar o kadar güzel ki. Çok güzel bir açılma şekli var. Dört tarafında da saatler var dedik ya abi. Bu saatler o dönem burası Britanya İmparatorluğu'nun bir parçasıymış. Bu dönemde kamu binalarına ve dini yapılara saat yerleştirmek yaygın bir uygulamaymış. Yani muhtemelen kaynaklar şunu söylüyor. Bu saatlerin sömürü döneminde, o dönemlerde kolonilere gönderilen mekanik saatler olduğu düşünülüyor. Böyle kocaman bir cami diyebilirim. Daha da yukarı doğru çıkıyor. Kaç kat var acaba? Yalnız bir şey diyeceğim. Çıkışı bulamıyorum. Bildiğin caminin içinde şu an kayboldum. Şuradan mı ineceğiz ya? Allah Allah. Allah Allah, burada kilitli. Aşkım, duyuyor mu beni? Fatma'nın sesini duyuyorum ama kilitli kaldım burada. Ana, hakikaten kilitli kaldım lan. Çıkışı bulamıyorum. Yok abi, buradan da değil. Kilitli kaldım valla. Nereden çıkacağız? Nereden geldiğimi inan hatırlamıyorum ya. Buradan bir kat daha ineyim. Bu kattan mı geldim hiç hatırlamıyorum ki. Burası muhtemelen kapatmışlar. Ben buradan bir yerden geldim. Şimdi böyle sürgüyü çektim. Allah Allah, burada kapalı. Ben buradan gelmedim mi ya? Evet, buradan geldim. Kilitli değil en azından. Namaz vakti geliyor herhalde. Herkes abdest alıyor. Öyle böyle terlemedim var ya, ne biçim nem var. Kapı 3'ten abi giriş yapabiliyorsunuz. Kapı 1'den de normal erkekler giriş yapıyor. 3'ten giriş yaparsanız direkt size üst baş veriyorlar. Gördünüz zaten. Yukarı kadar çıktım. Caminin minaresini çektim. Nasıl, güzel mi? Ben çıkamadım. Güzel. Fatma kaldı aşağıda. Ama var ya, o giydiğim cübbe mi diyeyim artık, ne diyeyim? Ferace gibi bir şey. Aynen. İnanılmaz terletti beni. İnanılmaz ter içinde kaldım. Bir de kapalı kapılar ardında kalınca stres yaptım. Şuradan bir muz mu yesek? Two. How much? 100. 100 pahalı değil mi abi? No, ben biz bitmiyoruz. Thank you bro. Muzumuzu alalım, muzumuzu yiyelim, biraz açlığımızı bastırsın. Aynen. Güzel. Hadi devam edelim şöyle. Buradaki olay abi, burası Müslüman bölge. Sen ne yaptın beni beklerken? Oturdum orada, kızlar da geldi, onlar da giremedi. Nasıl alıyorlar içeri anlamadım ki ben. Şu an Nereden muhtemelen alıyorlar? namaz vakti olduğu için almıyor. Onları bekletiyor çıkmasını galiba. Evet. Bak kardeşim, bundan bahsediyorum ben size. Bak, hepsi soslu, hepsi acı. Eyvah eyvah. Bu bölge biraz daha böyle kaosun olduğu, evet bak, biraz böyle Hindistan anımsattı. Kaosun hakim olduğu, bol bol tuktukların olduğu, dükkanların olduğu,
ne istersen alabileceğin çeşit çeşit dükkanların olduğu bir alan. Sri Lanka'daki Müslümanlık hakkında ben size birkaç bilgiler vereyim. Sri Lanka nüfusunun yaklaşık %10'u Müslümanmış. Bu da Sri Lanka nüfusun oranla 2 milyon kişi yapıyor. Çoğu Müslüman Arap tüccarlarının torunları olan Mağribi etnik grubuna ait. 8. yüzyılda ticaret için bir araya gelen Müslümanlar burada kalıcı olurlar. Çoğu Müslüman abi burada Tamilce dilini konuşuyormuş. Arapça dini eğitimde yer alıyormuş. Bazı bölgelerde Sinhala'da kullanılıyormuş. Sri Lanka'daki Müslümanların büyük bir çoğunluğu Sünni mezhebine, özellikle Şafii fıkhına bağlıymış. Bu ülkede abi yüzlerce cami varmış. Köylerde, kasabalarda, şehir merkezlerinde bulunduğumuz Fettah bölgesinde bile bir sürü cami var. Bizim az önce girdiğimizde en ünlüleri içlerinde. En ünlü camisi. Erkekler genellikle takke ve sarık takıyor. Kadınlar da tesettüre önem veriyor burada. Müslümanların abi kendilerine ait medrese ve kurumları varmış burada. Zaman zaman gerginlikler çıksa da abi çoğu zaman burada Budistlerle Müslümanlar gayet kardeş ve barış içerisinde yaşıyorlar. Ki bunu zaten buradaki yaşayıştan da net olarak gözlemleyebiliyoruz. Sri Lanka muzların ülkesi diyebiliriz arkadaşlar. Bir sürü muz çeşidi mevcut burada. Aman dayı, kafamıza gözümüze gelecek, aman. Hop hop hop. Allah, tutmasam geliyordu. Tutmasam geliyordu vallahi. Dayım, ne yapıyorsun dayım? Bu bölge biraz ağır kokuyor. Böyle ufak iki tekerlekli araçların üstüne bir Zor sürü ya. yükleyerek Bir de çok insan zayıflar. gücüyle, evet, insan gücüyle taşıyorlar. Çok fazla zayıflar. Ah abim be. Ah. Tam bu bölge abi Old Town bölgesi. Colombo'nun eski bölgesi. Karşıda görmüş olduğunuz yapı da İngiliz döneminden kalma bir yapı. Şu an müze olarak kullanılıyor herhalde. Video biraz karışık gibi oluyor dostlar. Biz de neyin ne olduğunu çözemedik. Harita uzmanı olan ben haritadan ilk kez bir şeyleri anlayamadım ya, bildiğin. Baksana, çatılarda şeyler çıkmış, hep otlar çıkmış. Bu bölgenin içi pazar. Gel pazarın içine girelim. Aman abim, dikkat edelim. Gel. Bu bölge kapalı bir pazar. Girelim bakalım kapalı pazarda ne yapıyorlarmış. Ne satıyorlar. Bayağı da karanlık. Bu kadar mıymış? Aa, Burası plastik ürünlerin satıldığı yer. Çıkalım. Bu kadarmış. İleri doğru devam edeceğiz abi. Bak, görüyor musun? Az önce abimiz bize 2 tane 100'e verdi. Burada 1 kilosunu 100'e veriyor. Nasıl kazıklanmışız. Bir de Müslümanım diyor. abi bizi düdüklemiş. Müslüman Müslümana bunu yapar mı? Yapıyor. Soruyorum arkadaşlar, Müslüman Müslümana bunu yapar mı? Yani yazık. Düdüklendik yani, bildiğin. 100 rupi o kadar çok pahalı bir şey değil. 13 lira evet, ama insanın gıcığına giden taraf düdüklenmesi. Bak, orada 1 kilo muz alırken abimiz 2 tane muz verdi bize. Bakın, burası da kilise. Gel şöyle içeri dalalım ya. Hangi meyveler varmış bakalım. Bak, burada patatesler var. Elmalar var. Hello brother. Bak, karpuzu kardeşim ne güzel dilimlemiş burada. Thank you bro, thank you.
What is this? Jackfruit. Düriyana benzettim biraz. Tayland'ın meşhur kokulu olan meyvesi. Bak abim burada da ayaklarıyla soğan ayıklıyor. Burada da soğan. İnanılmaz kokuyor. Balık. İnanılmaz kokuyor balık. Her Ablam yer balık ya. üstüme atıyordun. Soğanlar. Dediğim gibi muz cenneti. Hello, how are you? What's your name? Muhammad Hussein. Thank you. Muhammed Hüseyin. This one Saul. Oh, Yine daldık bu pazara. Savu. Pazar Savu. günlerini çok seviyorum. nice to meet you. Thank you. Bak abi tam kilisenin önünde Müslümanların da olduğu. Hello, how are you? How are you? What's your name? Santa. Sante. Çoğu kişi İngilizce bilmiyor ya. Bak şu abimizin giydiği, erkeklerin giymiş olduğu sıcak havalarda giyilen 4 kare kumaş parçası abi. Bunun ismi sarongtu. Sihale dilinde sarama, Tamilce'de de vetti deniliyormuş. Rahat, serin ve geleneksel bir giysi. Özellikle sıcak havalarda tercih ediliyor abi. Bakın ya, hamsi gibi burada ufacık balıkları satıyorlar ve kokusu inanılmaz ağır ya. O kokuyu size gerçekten anlatamam. Bu pazar gördüğüm kadarıyla sebze meyve ağırlıklı olan bir pazar. Hello. Bak burada da kullandıkları baharatlar işte. Abim göbeğini açmış. Çoğu kişi göbeğini açmış sıcaktan. This is potato. Potato, mashed potato. Wow. And let the captain, the people is alone. 100 rupees. Hello, lava. 1 kilosu 120 rupiymiş. 1 kilosu. 2 kilo, 100. Potatoes. 100 rupees. 100 rupee. Where are you from? Turkey. Huh? Turkey. Yes. Sri Lanka, small country, no? Yes. no? Yes. Perfect. People is perfect. Sri Lanka is perfect. Sanara. Dilpuk Sanara. Dilpuk Sanara. Dilpuk Sanara. Sanara. Yes. Nice to meet you. See you. Çok iyi ya. İnsanlar hep gülüyor. How are you, my friend? Good. Var. Var. Ya süpersiniz ya. İnanılmaz eğlenceliler ya. Oy, kamerayı görünce daha böyle fazla oynuyorlar. Çok fazla soğan var ya. Ben soğan, patates ve meyve görüyorum. Sebze bir şey yok. Evet. Muz çeşidi bak. Şu kırmızı muzlar özellikle Sri Lanka'nın yerli muzlarıymış abi. Bak muzu nasıl kesiyor. Onun için ayrı bir bıçağı var. Hello bro. How are you? Teyzem de burada muzları satmaya çalışıyor. Gel böyle devam edelim. Burası abi özellikle şu kısım Colombo'nun Trans mıydı o? Trans'tı değil mi? Baktı gülücük attı bana. Korktum. Saygımız sonsuz ama uzak dursun. Neyse bu bölge abi şu bölge özellikle Colombo'nun şehirler arası ulaşımı için kullanıldığı otobüs garajı. Bak burada kardeşlerim bir şeyler satıyor. Eşofmanlar,
LED ışıklar. Ne ararsan var abi burada. Gel abi, terliğin mi koptu? Gel buradan terliğini al, yapıştır. Tişörtüm yok. Gel tişörtünü al. Şeyde tutuyorsun. Abi Sri Lanka insanlarını şu şekilde tarif edebilirim size. İnanılmaz derecede misafirperverler, inanılmaz derecede yardımseverler, güler yüzlüler, gülümsemek ve bir şeyler paylaşmak, insanlara yardım etmek. Hello. Onların kültürlerinin bir parçası haline gelmiş durumda. Bundan dolayı çok fazla gülümsüyorlar, çok fazla sıcakkanlılar. Istanbul, yes. You know Istanbul? Very nice. Bak burada da böyle radyolar falan satılıyor. Tişörtler var. Kardeşim burada ürünler satıyor. Bak burada saat çeşitleri var. Hello. Burada da bir Sri Lanka müziği çalıyor. Hello brother, how are you? Şuradan da bir kendimize bakalım. Ter içindeyiz. Hello. I am fine. You are good. We are good, yes. What do you want? Thank you. Where are you from? Turkey. Turkey. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Hello, hello. Where are you from? Turkey. Istanbul. Istanbul, yes. You go to Istanbul? Yes. Capital. Ah, Turkey, you go to Istanbul? No. Ah, you know Istanbul. Yes, yes. Discovery Channel. Yes, thank you. Bir an gitti zannettim abinin oraya. Hello. Biz nereden çıktık? Bakalım şimdi haritamıza. Haritamızı açıp kontrol edelim. Hop. Aman. Gel vatandaş. Gel vatandaş gel. Thank you bro. Azıcık güldük hemen money. Bakın burası da bir Hindu tapınağı. Hello. Namaste. Şu an abi Budistlerin önemli bir ayı içerisindeyiz. Vesak Festivali olarak düzenlenen bir festivalin içindeyiz. O yüzden her yerde bayraklar, fenerler, her şey mevcut burada. Bu Vesak Festivali nedir abi? Bu Vesak Festivali'nde Buda'nın yeniden doğuşuna, dirilişine ve ölüşüne inanıyorlar. Aynı gün içinde olduğuna inanıyorlar. Onu kutluyorlar. Hello bro. How are you? Hello, dondurma yiyen amcam. Nasılsın amcam? Good. Buradan böyle kalabalığın içinde yürüyoruz abi. Kalabalığın içinde kayboluyoruz abi. Bak bu pazar meşhur pazar. Bu pazar bitmiyor. Herkes dondurma almış ya, dondurma yiyor. Herkes ne ararsan var burada. Satış var abi, her şey var. Oh, herkes de dondurma yiyor. Dondurma yiyor, bu ne ya? Vallahi. Vesak günü ya abi. Vesak gününde insanlar böyle yardım yapıyor. Bakın sırayı görüyorsun. Olduğu gibi sıra var abi. Geliyorsun. Buradan abi dondurma yiyorsun. Dondurma tabii nasıl olduğu bilinmiyor. Bunu yersek ölme ihtimalimiz var mı bilmiyorum. Hastalık kapma ihtimalimiz çok yüksek. Kardeşim yapıyor ya. Helal olsun bro. Helal olsun bro. Kardeşim yaparken de kırdın be. Hello. Hello. Thank you bro. Thank you. Fatma bir tane almış. Vallahi ben yemeği çok tercih etmiyorum. Uzattı da almadım. Olmasın diye uzakta o kadar sıra var ya. Vereceğim bro. Thank you bro. Bana da verdi, çağırdı. Yapacak bir şey yok. Birine verelim aşkım. Aynen öyle yapalım. Şu sıraya bakın.
Lütfen, please. Al. Please, please. Please. Thank you. Bakın abi, Colombo'nun, Sri Lanka'nın özellikle şu otobüsleri inanılmaz meşhur. Kornaları kocaman, içleri inanılmaz efsane ama öyle bir hızlı kullanıyorlar ki. Öyle bir hızlı kullanıyorlar ki. Brother'ım benim be. Hello. İçin dışına çıkıyor resmen böyle. Fatma'nın ne zaman binsek Fatma'nın midesi bulanıyor. Fenalar ya. Abiler hızlı. Ya o kadar bak sıra vardı. Tabii canım. Geldi bize verdi. Sağ olsunlar. Bak bu bölge abi olduğu gibi Müslüman toplumun yaşadığı, Budist toplumun yaşadığı, Hristiyan toplumun yaşadığı bir bölge. Bak az önce camiyi ziyaret ettik. Ondan sonra kilise gördük ve bir Budist tapınağının önünden geçtik. Hepsi aynı bölgede abi. Beraber kardeşçe, barışça yaşıyorlar burada. Sri Lanka uzun süre İngiltere sömürüsü altında yaşadığı için abi prizleri hep İngiliz prizi. Gelmeden önce buraya ona göre özellikle dikkat edin. Fatma ileri gitti. Fatma neredesin? Kaybettik birbirimizi. Şunlar gerçek gümüş müdür? Ya da gerçek altın mıdır sizce? Belki değil. Perfect. Hello, how are you? You are from? I'm fine. You? Fine. Yeah. From Turkey. 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 Aha. Aha. Nice You to know, meet you. nice to meet you. You know Turkey? Ay dayı ne yaptın Turkey. ya? Not Turkey, in Istanbul. Yes, Tamil. Ah, yeah. what's your name? Krishna. Türkiye. Isna. Yeah, Türkiye. Krishna. Türkiye. Beautiful boy, you. Turkey. Yes, thank you, brother. Nice to Thank meet you. Türkiye. Oh, perfect, brother. Sri Lanka good. Huh? Good. Yes, Very wonderful. People wonderful. Air wonderful. nice. Türkiye. Turkey, you are Türkiye. right. Yes. Nice couple. Thank you. Yes, very good. Kamerayı gören direkt çağırıyor ya. Abiler kapıyordu beni valla. Eşim mi dedi? Ya bana da sordu. Eşim mi dedi? Dedim evet. Baby, no baby. Nasıl hissediyorsun şu an? Nasıl geldi sana şu an bu bölge? Kaos ya burası. Güzel ama. Biz kaosu Kaosa seviyormuşuz. Alıştık biz ya bir de Hindistan. Biz seviyormuşuz, ben onu fark ettim. Biz kaos insanıymışız. Havada patlayacak gibi duruyor. Muson iklimi olduğu için burası abi. Bir anda yağıyor, bir anda geçiyor. Ne olacağı belli olmuyor havanın durumu. Aşırı da bir nem var. İnanılmaz bak şu üstüm var ya bildiğin sırılsıklam oluyor ve her defasında böyle yarım saat, bir saat bile dışarıda kalsak eve gittiğimizde direkt üstümüz mahvoluyor. Burada normalde trafik kurallarına uyuluyor fakat bu bölgede çok böyle uyulmuyor. Direkt insanlar dalabiliyor araya. Bizim gibi. Bro yavaş bro, slowly. Tuk cenneti ya bildiğin. Thank you bro. Tuklar insanın yakasını bırakmayacak derecede değil. Geliyorlar mesela genel olarak insanlar böyle bir şey satacak olsun ya da bir tuk sahibi olsun geliyorlar yanına söylüyor sadece soruyor. Sen yok istemiyorum deyince ayrılıyor yanına ısrar etmiyor. Bak burada da milli piyango oynanıyor. Abim burada çanta dikiyor. Hello, how are you? Ayakkabı tamiri, çanta tamiri. Eğer bir şeyiniz koparsa aklınızda bulunsun. Bu abimiz hemen istasyonun tren garının hemen dibinde. Aksaray, Aksaray. Dostlar bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüyorsunuz kanter içinde kalıyoruz. Nasıl hissettin? Güzeldi ya. Kaos. İnsanlarla iletişim kurmak güzel aslında. Evet.
Çok çok güzel oluyor ya. O insanların o samimiyeti, o güler yüzlülüğü daha da çok böyle insana mutluluk veriyor. Gülen yüzleriniz solmasın diliyoruz. Sri Lanka, Colombo'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Bir bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Sri Lanka maceramızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biz çok iyi bakıyoruz. Bay bay. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videonun altına yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi, konu komşunuzla da paylaşmayı unutmayın. Bunu söylemeyince yapmıyorsunuz. Söylemiş olalım. Where are from? Türkiye. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Selam. Aleyküm selam. Turkey now peaceful. Ukraine and Train. Russia. Train. Peaceful talk. Yes. Okay. Yes. Turkey.